Arkadaşlar hepinize merhabalar. Özgür Demirtaş ben. Bu videoyu ilkokul mezunlarının izlemesini rica ediyorum. Ortaokul mezunlarının, lise mezunlarının, üniversite mezunlarının izlemesini rica ediyorum. Doktoralıların, profesyonellerin izlemesini rica ediyorum. AKP'lilerin, CHP'lilerin, MHP'lilerin, İyi Partililerin, herkesin, her siyasi görüşten insanın izlemesini rica ediyorum. Bu videoda her kesim için bir parça var. Mümkün olduğu kadar basit dille anlatacağım her zaman olduğu gibi. Deyim yerindeyse evinizdeki evcil hayvanlar, sokaktaki hayvanların dahi anlayacağı basitlikte bunu anlatacağım. Elimden gelen bütün samimiyetle bu videoyu dolduruyorum. Peki ben bu videoda ne anlatacağım arkadaşlar? Ben bu videoda birincisi şu ana kadar Türk ekonomisinde uygulanan NAS ekonomi modeli veya rasyonel olmayan ekonomi modeli veya kitaplarda yazmayan ekonomi modelinin neye yol açtığını anlatacağım. Bunu zaten daha önce anlatmıştım. Önemli kısmı da burası değil aslında. Ne olduğunu anlatacağım. Ondan sonra Mehmet Şimşek'in neden geldiğini ve ne yapabileceğini, neler söylediğini anlatacağım. Bunun sizler için ne anlama geldiğini anlatacağım. Ondan sonra Mehmet Şimşek eğer ne yaparsa ne olur ondan bahsedeceğim. Sonrasında bir tweet attım yakın zaman önce. Yanlış anlaşıldı. Hemen tweetin eksik taraflarını düzenleyip bir kez daha attım. O tweeti niye attığımı, neden öyle düşündüğümü sizlere anlatacağım. Ondan sonra Türk ekonomisinin daha iyi olabilmesi için ben dahil bazı uzmanların nasıl yardım edebileceğini anlatacağım sizlere. Tüm bunları yaparken sizlere birçok grafik göstereceğim arkadaşlar. Çözümü göstereceğim arkadaşlar. Bütün bunları yaptıktan sonra size bazı başka ülkelerle Türkiye'nin kıyaslamasını göstereceğim. Ve ileride Mehmet Şimşek ve ekonomi takımı ne yaparsa veya ne yapabilirse, yani ellerinden ne gelirse, neyi yapmalarına izin verilirse ne olacağını, neyi yapamazlarsa ne olacağını ve sizlere ne olacağından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu videonun özellikle sonunda hazırladığım grafik son derece önemli. Lütfen videoyu baştan sona izleyin. Lütfen yakınlarınıza bu videoyu izletin. Anneannenizin, babaannenizin bile anlayacağına izlediği zaman yemin edebilirim. Elimden geldiği kadar basit bir şekilde anlatacağım. Basite indirgeyerek anlatacağım arkadaşlar. Peki o halde başlayalım. Bakın şimdi ne oldu? Ha bir de bu arada bu videoyu çekerken mümkün olduğu kadar videoyu kesmemeye, dememeye dikkat edeceğim arkadaşlar. Akıcı bir şekilde konuşmaya dikkat edeceğim arkadaşlar. Çünkü aksi takdirde videoyu editlemesi benim için çok uzun sürecektir. O yüzden umut ederim kesmeden devam edebilirim. Öncelikle bakın arkadaşlar, şu ana kadar ne oldu? Özellikle son 2 yılda biliyorsunuz Türkiye'de NAS ekonomi modeli veya Türkiye ekonomi modeli veya bizim rasyonel olmayan, kitaplarda yazmayan, bilim insanlarının kabul etmediği ekonomi modeli uygulandı. Son 2 yıldır. Son 20 yıla baktığınız zaman ben her zaman söylüyorum Türkiye'nin ilk böyle 2002 ve 2007 yılları arasında reform yaptığını, 2007'den sonra reformları bırakıp 2007-2013 arasında duraklamaya girdiğini, 2013'ten sonra ise akıl dışı politikalarla resmen geri vitese taktığını sizlere daha önce çok anlatmıştım. Ancak özellikle son 2 yıl içerisinde NAS ekonomi modeli denen veya Türkiye ekonomi modeli denen bizim hiçbir şekilde bilim insanları olaraktan kabul etmediğimiz bir ekonomi modeli uygulandı. Yapmayın dedik, etmeyin dedik. Ben kendime düşen görevi yaptım, çok uyardım. Bunun yanlış bir şey olduğunu söyledim ve duvara tosladık. Duvara toslayacağımız zaten aşikardı. Peki neydi bu model? Bu model şunu savundu. Dedi ki ya biz faizleri indirelim. Bu arada sakın yanlış anlamayın. NAS ekonomi modeli faizleri indirirken sizin kredi faizlerini indirmedi. Yani sizinle alakası yoktu bu olayın. Sadece Merkez Bankası bankalara verdiği paranın faizini indirdi. Bu bizlere yansımadı. Bunun yansımayacağını da size detaylı olarak anlattım. Bakın şuradaki videoyu eğer izlerseniz ne kadar detaylı bunu anlattığımı da göreceksiniz geçmişte. Peki sonra ne oldu? Denildi ki biz faizi indireceğiz. Türk lirası değer kaybedecek. Paramız ucuzlayacak. Ucuzlayınca bir ihracat yapacağız. Bir ihracat yapacağız. Cari açıkta kapanacak. Böylece ihracat ithalata yaklaşacak. İthalatı geçecek ve böylece öyle bir iyi olacağız denildi ki bunun üzerine faizler indirildi. Türk lirası iyice değer kaybetti. Dolar patladı. Böyle olunca enflasyon geldi. Bu sefer hükümet enflasyonu böyle çıkmasını engelleyebilmek için doları baskılamaya çalıştı. Doları baskılamaya çalışınca elimizdeki rezervler bitti. Bu arada ihracat artmasına ama dış ticaret açığı dediğimiz şey. Yani ihracatla ithalat arasındaki fark iyileşeceğine iyice bozuldu. Bakın grafikler eşliğinde size anlatayım. En ufak bir yanlışım varsa aşağı yazın, beni uyarın. Yanlışım varsa da insanım, kulum, yanlış yapmış olabilirim. Deyin ki Özgür sen şu rakamı gösterdin, o rakamın yanlış olduğunu bulduk biz. Kabulüm, hemen düzeltirim eğer öyle bir şey varsa. Bakın şöyle ekrana bir tane grafikler gelsin. Bu grafikleri yaparken oldukça zaman harcadım. Ekranda şeffaf bir şekilde sizin önünüze gözüksün diye. Ben arka planda gözükmeye bir parça devam edeceğim. Bakın grafiği çizdiriyorum şimdi.
Şuraya milyar dolarları yazalım, tarihleri yazalım. Şöyle ilk önce bir ihracata bakalım. İhracat gördüğünüz gibi son 2 yıl içerisinde gelmiş. Ondan sonra nasıl ekonomi modelinin kullanılmasıyla beraber bakın bir parça artmış. Diyeceksiniz ki Özgür bak çalışmış. Bak gördüğün gibi nasıl ekonomi modeline geçince Türk lirası değer kaybedince ihracat biraz artmış. Yahu arkadaşlar elbette artar. Sen eğer sıfır iş yani ucuz işçilik kullanaraktan malını ve emeğini ucuza satmaya çalışaraktan bir şey yapmaya çalışırsan millet de gelir senin ucuza sattığın malları deliler gibi kapışır. Bu kapışmayla beraber evet ihracat biraz artmış. Şimdi gelin bir de ithalata bakalım. İthalat gelmiş. Burada bir durun. Bakın nasıl ekonomi modeli uygulanmaya başlayıncaya kadar olan kısımda ithalat hep ihracatın üstünde ve aradaki fark hemen hemen hep aynı. Dış ticaret açığımız hemen hemen hep aynı. Ama ondan sonra nasıl ekonomi modelinin kullanılmasıyla beraber işte başlayalım gördüğünüz gibi ithalat kopup gitmiş. Aradaki fark iyice açılmış. Hani dış ticaret açığı kapanacaktı? Bakın başka bir grafiği göstereyim. Size bu ikisinin arasındaki dış ticaret açığını göstereyim. Ve sonra ilkokul mezunları bu videoyu izleyen asgari ücretliler onlar şey diyebilirler. Özgür Hoca bunun bizle ne alakası var? Bizim hayatımıza ne gibi dokunuyor bu? Anlatacağım. Ondan sonra gelin dediğim gibi şu grafiği bir çizelim. Dış ticaret açığı bu sefer tabii hep negatifte kalacak dış ticaret açığı. Çünkü ihracat ithalattan düşük. Bakın gördüğünüz gibi dış ticaret açığı 40 milyar dolarlarda başlamış. Eksi 40 milyar dolarlarda. Biraz iyileşmiş sonra eksi 40 milyar dolarlara tekrar gelmiş. Şimdi burada bir durun. Bakın nasıl ekonomi modelinin başlamasıyla beraber dış ticaret açığı kötüleşmiş, daha da kötüleşmiş. Şimdi diyebilirsiniz ki dış ticaret açığının benimle ne alakası var? Arkadaşlar bizim cari açığımız da dış ticaret açığı gibi aynı şekilde kötüleşmiş. Bir ülkenin cari açığı ne kadar kötü olursa o ülkenin o kadar dünyadan dolar bulması lazım. Ne kadar dolar bulmaya çalışırsa dolar o kadar artar. Ama sizin aldığınız domates, biber, patlıcan yani Türkiye'de üretilen ürünler de dahil olmak üzere dolara bağımlı. İşte o yüzden ey asgari ücretli, ey yoksul vatandaş, ey eğitimli veya eğitimsiz fark etmez. İşte hayatınızda aldığınız her şeyin pahalı olmasının sebebi bizim dolar bulmaya çalışmamız. Ha böyle olunca bu sefer ne yapıldı? Ya biz hem TL'yi ucuzlatalım hem mal ihracatı arttıralım ama enflasyon çok oluyor. İnsanlar da ırın gırın ediyor. Efendim isyan ediyor. O yüzden ne yapalım biz? Biz bu sefer doları suni olarak bastıralım denildi. Onun için de ne yapıldı? Bütün rezervler satıldı. Altın rezervlerimiz satıldı. Ama bu sürdürülebilir mi? Yani bohçanızda belli bir dolar var. Satmaya başlıyorsunuz bohçadaki dolarları. Bir müddet sonra bohçadaki dolarlar bitmeyecek mi? Bitti tabii ki de. Bu böyle olunca da artık doların önüne geçilememeye başlandı. Ve böylece suni tutulan dolar enflasyonu biraz suni olarak tuttu ama o tuttuğu enflasyon bile canımızı yakmaya başladı. Bu sefer enflasyon ölçümleriyle ilgili bir sürü problemler çıktı. Bir sürü tartışmalar çıktı. Bazı insanlar enflasyon ölçümlerinin doğru olmadığına inanmaya başladılar. Bu da çok tehlikeli. İnsanların kurumlara olan güveni çok önemlidir. Uzun sözün kısası seçimlere kadar bu model geldi. Ne demişti bu model bize? Üretim patlaması yapıp cari açığı kapatacağız demişti. Kapandı mı? Kapanmadı. Tam aksine çok daha kötüleşti. Ne demişti bu model size? İlk önce üretim artacak. Üretim artınca dolar bu kadar artmayacak demişti. Öyle oldu mu? Olmadı. Çok fazla arttı. Ne demişti bu model size? Enflasyon eninde sonunda çözülecek. Bu model enflasyonu çözdü mü? Çözmedi arkadaşlar. İşin en acısı ne? Biz bu uyarıları ben yani ülkeyi sevmesem niye uyarı yapayım kardeşim? Ben siyasetçi değilim ki. Ha denildi ki bu uyarılı yapanlar siyasete girecek. 1000 kez söyledim. Milyon kez söyledim. Siyasete girmeyeceğim. Ben şahsım için konuşabilirim. Başkalarını bilmiyorum. Ama birçok tanıdığım uzman onlar da siyasete girmeyecekler. Yanlış olduğunu bildiğimiz bir şeyi elbette ki söyledik. Ne oldu? Troller saldırdı. Mandacı dediler, bilmem ne dediler, şunun ışığı dediler. O kadar ağır şeyler söylediler ki insanın midesine kramplar girer. Ben bununla ilgili çok videolar çektim. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Sonuç itibariyle geldik, duvara tosladık. Peki ondan sonra ne oldu? Seçimler bitti. Ve Mehmet Şimşek çağrıldı ekonominin başına. Mehmet Şimşek kimdir? Öncelikle şunu söyleyeyim, yanlış bir şey anlamayın. Ben Mehmet Şimşek'i kişisel olarak çok iyi tanımıyorum. Hayatımda Mehmet Şimşek'i sadece bir kez gördüm. O da iş insanlarıyla beraber olan bir toplantıda, zannediyorum Batman'daydı. Toplantıda karşılıklı insanlar birbirleriyle konuşup neyin yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı o dönemde. Bir tek orada gördüm kendisini, orada görüştüm kendisiyle. Rasyonel ekonomi politikasını savunan bir insan. Ve aynı zamanda uluslararası anlamda belli bir kredibilitesi olan bir insan Mehmet Şimşek. Ne oldu seçimden sonra? Bu rasyonel olmayan, akıl dışı Türkiye ekonomi modeli denen şey çökünce Mehmet Şimşek gelmek zorunda kaldı. Gelir gelmez Mehmet Şimşek'in ilk sözü ne oldu? Ben söylemedim, kendisi söyledi. Dedi ki Türkiye'nin acilen rasyonel ekonomi politikasına dönmesi lazım dedi. Başka bir yolu yoktur dedi. Başka bir yolu yoktur bunun dedi arkadaşlar. Ve Türkiye rasyonel ekonomi politikasına dönmesi lazım. Başka da bir yolu yoktur. Zamanı da kalmamıştır demek ne demek? Şu demek. Demek ki bundan önce kullanılan, bu arada rasyonel demek akıl dolu demek. Akla tabi olan demek. Akıl
akıllı politika demek. İşte Mehmet Şimşek'in bunu demesi demek ki bundan önceki politikanın akıl dışı olduğunu o da kabul ediyor. Aklın yolu bir tabii ki de. Ve bunu yapacağız dedi. Şimdi Mehmet Şimşek'in bu söylediği şey doğru mu? Doğru. Destek eğer olmak gerekiyorsa olunmalı mı? Tabii ki de olunmalı. Çünkü Türkiye'nin önündeki son fırsat bu. Bunu biraz sonra biraz daha açacağım. Ondan sonra Mehmet Şimşek ne dedi arkadaşlar? Dedi ki Mehmet Şimşek rasyonel ekonomi politikalarına döneceğiz dedi ve uluslararası piyasalara bir mesaj verdi. Dedi ki Türkiye'ye yatırım yapın. Çünkü biz artık akıl dışı politikaları terk ediyoruz dedi. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de yabancı yatırımcı da kalmamıştı. Şimdi benim bu videoyu sizin iyi anlayabilmeniz için size bazı terimleri anlatmam lazım. Az önce bir kısmını anlattım. Nedir bu? Bizim akıl dışı politika, rasyonel olmayan politika dediğimiz şey bu Türkiye ekonomik modeli. Yani nasıl ekonomi modeli? Yani nasıl ekonomi modeli, Türkiye ekonomi modeli, akıl dışı ekonomik model, rasyonel olmayan modeli gazetelerde çok okuyabilirsiniz. Bunların hepsi aynı şey demek. Ortodoks para politikası demek, rasyonel olan demek. Yani kitabi, yani biz bilim insanlarının test edip onayladığı, bizim bildiğimiz, yüzyıllardır test edilen, dünyanın en zeki bu alandaki, dünyanın en iyi bilinen akademisyenlerinin onayladığı modele de ortodoks ekonomi modeli, kitabi ekonomi modeli, akıl dolu ekonomi modeli, rasyonel ekonomi modeli diyoruz arkadaşlar. Ha bunların ikisinin arası biraz ondan biraz bundan yaparsan ona da bunlar benim deyimim, vitrin ekonomi modeli, makyaj ekonomi modeli veya hibrit model diyebilirsiniz. Tamam, şimdi bu tanımlamaları anladım. Biraz daha iyi anlamanız için size şunu anlatayım. 3 tane senaryo var. Şöyle ekranda bir çizdirmek istiyorum. Eğer Mehmet Şimşek giderse o zaman ne olacağını düşünebiliriz. Tekrar bu NAS ekonomi modeline geçileceğini, yani Türkiye ekonomi modeline geçileceğini düşünebiliriz arkadaşlar. Peki Mehmet Şimşek tam gelirse ve gerçekten söylediklerini uygularsa, ha uygular uygulamaz ben bunu tam bilemem. Sonuçta Mehmet Şimşek benim kardeşim değil, benim yani her gün her saat başı konuştuğum bir insan değil, beyninin içini bilemem. Ama eğer gelirse ve söylediklerini uygularsa işte o zaman buna biz ne deriz? Ortodoks ekonomi politikası, akıl dolu politika, rasyonel ekonomi politikası deriz. Ha Mehmet Şimşek eğer yarım gelirse, yarım gelmek ne demek Özgür? Eğer yarım gelirse, geldi zaten bunu biliyoruz ama hani geldi ama tam yapamazsa yapmak istediklerini, işine karışılırsa, istediği yere istediği kişiyi atayamazsa o zaman ne olur bu? Vitrin ekonomi modeli, makyaj ekonomi modeli veya işte hibrit ekonomi modeli olabilir arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlarım bu 3 tane senaryo var. Peki bundan sonra ne oldu? Bundan sonra arkadaşlar ben bir tane tweet attım. Tweet yanlış anlaşıldı. Sonra tweet'i hemen düzelttim. Tweet'in yanlış anlaşılmasının sebebi benim. Çünkü tweet'in yanlış anlaşılabileceğini düşünmeden tweet'i atmışım. Hemen düzelttim. Ne tweet attın diyeceksin Özgür. Şunu attım arkadaşlar. Dedim ki eğer Mehmet Şimşek bu rasyonel ekonomi politikalarını uygulayacaksa o zaman ona yardım etmeliyiz. Çünkü durum vahim. Çünkü bu ülke hepimizin. Tabii burada tweet'e kızılmasının nedeni şu oldu. Denildi ki fakir fukara vatandaş veya orta direk insan nasıl yardım etsin Mehmet Şimşek'e? Çok haklı bir eleştiri bu. Ama zaten ben onlardan bahsetmedim. Fakir fukara nasıl yardım edebilir Mehmet Şimşek'e veya orta direk? Peki kimlerden bahsettin Özgür? Arkadaşlar ben işinin uzmanlarından, teknokratlardan, akademisyenlerden, profesörlerden, bu işi bilenlerden, bu işin hem teorisini bilenlerden, bu işin pratiğini bilenlerden, pratisyenlerden bahsettim ben. Yani bunlar akıllarıyla yardımcı olabilirler dedim. Aslında Mehmet Şimşek'e 3 grup yardımcı olabilir. Bunlardan biri arkadaşlarım dediğim gibi akademisyenler, teknokratlar, işi bilenler, yani teoriyi bilenler, pratiği bilenler akıllarıyla yardımcı olabilirler. Zenginler verdikleri vergilerle yardımcı olabilirler. Peki siyasetçiler nasıl yardımcı olabilir? Lüks tüketimi keserek yardımcı olabilirler. Asıl kamudaki siyasetçilerin lüks tüketimi kesmesi lazım. Yani bu 3 grup yardımcı olabilir. Peki Özgür neden öyle bir şey dedin ki sen? Niye yardımcı olalım? Şu ana kadar kim bozduysa o düzeltsin. Arkadaşlarım bu vicdani bir şey değil, doğru değil. Bakın nedenini size anlatayım. Tane tane samimiyetime inanın ve diyeceksiniz ki belki de Özgür haklı. Özgür Hoca belki de haklı. Siz diyorsunuz ki bir bina var. Binanın müteahhiti bir yanlışlık yapmış. Bilerek veya bilmeyerek. Siyasetine girmiyorum. Bir yanlışlık yapmış. Ve bina yıkılabilir her an. Sonra akıl dolu, matematikle düşünebileceğine inandığımız, yani bağıl olarak tabii ki de. Her şey relatif bu dünyada. Her şey bir şeye kısasla belirlenebiliyor bu dünyada. Matematikten anlayacağını düşündüğümüz biri geliyor. Bir başka müteahhit geliyor veya bir inşaat mühendisi. Diyor ki bu binayı güçlendirmemiz lazım. Artık akıl dolu bir bina yapımına dönmemiz lazım diyor. Binada yüksek bir apartman. Apartmanın her katında insanlar var. Yaşıyoruz yani içerisinde. Her siyasi görüşten insan bunun içerisinde yaşıyor arkadaşlar. Ve ondan sonra bazıları diyor ki ya binayı kim bozduysa o yapsın. Arkadaşlar bina yıkıldığı zaman binanın altında herkes kalıyor. Ve en çok kimler kalıyor? En çok fakir fukara kalıyor. En çok orta direkli kalıyor. Yani zengine burada çok fazla bir şey olmuyor. O yüzden binada yanlışlığın kimin tarafından yapıldığına bakılmaksızın eğer doğru bir şey yapılıyorsa bu ülkeyi seven herkes fikirleriyle buna destek olmalı. Şey diyebilir Mehmet Şimşek ve takımı diyebilir ki bizim fikre, akla, her şeye hiçbir şeye ihtiyacımız yok dışarıdan. Ona bir şey diyemem. Ama umut ederim öyle denilmez ve fikir alınır. Umut ederim akıl alınır arkadaşlar. Yoksa
aksi takdirde yoksullar çok daha yoksullaşacaktır. Orta direk zaten bir parça silindi, iyice silinecektir. Ve unutmayın, yoksullaşan halk şeyi sorgulamaz. Daha da matematiksel olmaz. Halk daha da radikalleşir böyle durumlarda. Dolayısıyla ne olması lazım? Türkiye'nin daha iyi olabilmesi için bütün uzmanların, akademisyenlerin siyasete girmeden, zaten bu tip insanlar siyaseti seven insanlar değil. Benim bu hayatta en nefret ettiğim şeylerden biri siyaset maalesef. Çünkü dünyada siyasetin geldiği hali gerçekten hiç sevmiyorum. Ama ne yapalım? Hep beraber elinden tutabiliriz. Peki Özgür, aklında bir şey var mı? Olmaz olur mu? Örneğin bir kurul kurulabilir. Bu kurulda Türkiye'nin en entelektüel, en bilgili, en dünya çapında bilinen, en liyakatlı insanları olabilir. Alanında uzman oldukları alanda görüş bildirebilirler. Bu kurulda olan insanların bir kuruş para almasına gerek yok. Konuma gerek yok. Koltuğa gerek yok. İsme gerek yok. Bu kurul şunu yapar. Geçmiş 15 günü değerlendirir ve 15 günde bir rapor yazar. Der ki geçmiş 15 günde ekonomi takımının şu yaptıkları doğrudur. Şu yaptıkları eksiktir. Şu yaptıkları yanlıştır. Ve böylece tavsiyede bulunur. Denir ki yanlışları düzeltelim, eksikleri tamamlayalım, doğrulara devam edelim. Akıl akıldan üstündür. Ortak akılla ancak ileri doğru gidebiliriz arkadaşlar. Peki Özgür, geçmiş 15 günü değerlendirir ama aynı zamanda ileri doğru bir şey yazmaz mı diyeceksiniz. Tabii onu da yazar. Her 15 günde bir, geçmiş 15 günü değerlendiren, gelecek 15 günde ne yapılırsa iyi olacağını söyleyen bir kurul hayal edin arkadaşlar. Mükemmel olmaz mı? Peki diyeceksiniz ki bu kurulda kimler olabilir? Yani benim aklıma gelen onlarca isim var. Örneğin şimdi ekrana sizde bunları bir göstermek istiyorum. Diyebilirsiniz ki ya Özgür, sadece bu ekrandakiler mi var? Elbette ki hayır arkadaşlar. Benim bu ekrana koymadığım insanlar lütfen bana kızmasın. Ekrana sığsın diye bu kadar isim koydum. Daha onlarca isim sayabilirim. Bunları sadece yurt içinden düşündüğüm isimler. Yurt dışından da birçok isim sayabilirim sizlere. Şimdi tane tane ekranınıza gelsin istiyorsanız. Şöyle sağ taraftan başlayalım. Profesör Doktor Hakan Kara. Neden böyle bir insandan destek alınmasın? Hakan'ı ben size daha önce çok anlattım, çok önerdim. Profesör Doktor Hakan Kara, makroekonomiden çok iyi anlayan, Türkiye'deki merkez bankacılığını çok iyi bilen bir isim. Dolayısıyla Hakan'ın görüşlerine dikkat edilebilir. Hakan görüşleriyle buna yardımcı olabilir. Yani ben burada yardım edelim Mehmet Şimşek'e, ucundan tutalım derken fikirlerle yardım edelim diyorum. Özgür, böyle bir kurula gerek var mı? Zaten bu isimlerin kendi blog sayfaları veya Twitter sayfaları yok mu? Var tabii ki, oradan yazıyorlar. Ama bu kuruldan kastım bunun daha değerli toplu bir araya getirilmesi. Ve belki bu insanların da birbiriyle daha çok konuşarak daha değerli toplu bir doküman oluşturabilmesi. Profesör Doktor Hakan Kara dediğim gibi. Peki ikinci bir isim. Mahve İlmez. Çok değerli bir isim. Eski hazine müsteşarı. Herkes blogunu takip ediyor. Mahve Hoca'yı çok seviyoruz kendisini. İnsan olarak da mükemmel bir insan. Mahve İlmez'in söylediklerine dikkat etmek durumundayız. Hem ileri doğru projeksiyonlarımıza da yardım edebilecek bir isim Mahve İlmez. Devam ediyorum. Profesör Doktor Kamil Yılmaz. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ben burada size söyleyeceğim bu isimlerin bazılarıyla hayatımda görüşmedim. Bazılarıyla çok az görüştüm. Bazılarıyla çok görüşüyorum. Can ciğer kuzu sarmasıyım. Bazıları sınıf arkadaşım. Yani o kadar yakınım. Tanımadığım insanlar da var. Çok iyi tanıdığım insanlar da var. Orta seviye tanıdığım insanlar da var. Az tanıdığım insanlar da var. Ama olsun. İsterse hiç tanımayayım. Tanımasam bile en azından liyakat seviyesini biliyorum. Bu bana yetiyor. Karakterleriyle ilgili daha fazla bir şey bilmeme gerek yok bu aşamada. Çünkü önemli olan burada liyakatları arkadaşlarım. Pekala bir saniye. Profesör Doktor Kamil Yılmaz. Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Makroekonomi alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli kişilerden biri. Kamil'i takip edelim. Kamil bu kurula nasıl destek olabilir? Diyebilir ki para politikasında şunlar yanlış, bunlar doğru. Mikro politikalarda şunları değiştirmelisiniz. Kamil'i dinleyelim bir başka deyişle. Devam ediyorum. Kerim Rota. Kerim Rota eski bir banka hazinecisi. Değerli bir isim. Kerim Rota'dan BDDK'nın nasıl ilerlemesi gerektiğiyle ilgili fikir alabiliriz. Böylece Türkiye bir daha duvara toslamaz ve ekonomik rakamları bir parça daha iyiye doğru ilerler. Türk borsasındaki bankalarımızın hisseleri daha fazla değere kavuşabilir bu sayede. Ve bir takım düzenlemeler hakkında bir pratisyen olarak, pratikten anlayan bir isim olarak çok fazla yardımcı olabilir. Devam ediyorum. Profesör Doktor Selva Demirel. Selva da bir arkadaşım. Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Makroekonomi alanında kendisini çok dinledik ama özellikle merkez bankacılığı anlamında Selva'nın çok ciddi tecrübesi var. Uluslararası tecrübesi var. Selva'dan da yararlanabiliriz. Ondan da faydalanabiliriz. Onun bilgileri de yardımcı olabilir arkadaşlar. Devam ediyorum. Haluk Bürümcekçi. Haluk Bürümcekçi'yi belki bazılarınız tanımıyordur. Ama o kadar önemli bir isim ki. Haluk bildiğiniz gibi Merkez Bankası bilançosunu bu ülkede en iyi takip eden insanlardan biri. Merkez Bankası'nın bilançosundaki erimeyi ve sebeplerini bizlere en saf şekilde anlatan biri. Bundan sonra Merkez Bankası rezervlerinin nasıl güçlenmesi gerektiğini, nelerin yapılmaması, nelerin yapılması gerektiğini, ne yapılırsa ne olacağını Haluk'tan öğrenebiliriz. Haluk da fikirleriyle burada yardımcı olabilir. Benim yönetimden ricam bu insanları dikkate almalarıdır arkadaşlar. Çünkü başka Türkiye'de yok zaten yani. Türkiye bir şey olduğu zaman ne olacak yani? Türkiye bir şey olduğu zaman sadece A grubuna mı bir şey oluyor? Sadece B grubuna mı bir şey oluyor? Hem A'ya bir şey oluyor hem B'ye bir şey oluyor. Ben onu aynı gemideyiz geyiğini yapmıyorum. Bu onunla aynı şey değil. Ekonomik olarak bir şey olduğu zaman
olan yoksullar başta olmak üzere yoksullar ve orta direk en büyük acıyı çekiyor arkadaşlar. Zengin kısmı o kadar bir şey olmuyor ama onların arasından da üzülenler olduğunu biliyorum. Devam ediyorum isimlere. Profesör Doktor Veysel Ulusoy. Veysel Hoca'nın özellikle enflasyon hesaplamalarında etkili olduğunu biliyoruz. TÜİK'le beraber çalışabilir ve ne yapabilir? Yeni istatistiksel modeller konusunda birbiriyle fikir alışverişinde bulunabilirler. Ve nasıl daha şeffaf bir enflasyon ölçümlemesi yapılabileceğini, nasıl insanların gelir düzeyinin, daha doğrusu alım gücünün arttırabileceğini Veysel Hoca söyleyebilir. Önemli bir isim sevgili Veysel. Devam ediyorum. Murat Uçer. Murat Uçer çok önemli bir isim. Murat Uçer özellikle Türk ekonomisinin verimliliği hakkında bize bilgi verebilir. Toplam faktör verimliliği dediğimiz, büyüyoruz ama verimli mi büyüyoruz kardeşim? Bu büyümeden yoksullar, orta direk kendi payını alabilecek mi gelecek 20 yıl içinde? Murat bunların yolunu gösterebilir, söyleyebilir. Devam ediyorum arkadaşlar. Profesör Doktor Ümit Özdağlı. Ümit bu isimler arasında siyasette olan tek kişi. Ben özellikle siyasette olmayanları seçtim ama siyasetten de bir örnek seçmek istedim. Hangi partiden olduğuna bakılmaksızın hükümet Ümit'le konuşabilir ve diyebilir ki, hükümetten kastım yani Mehmet Şimşek'in ekonomi takımı. Mehmet Şimşek'in ekonomi takımı diyebilir ki Mehmet Şimşek, Ümit bize özellikle mikro politikalar ve kalkınma politikaları konusunda ne söylersin? Ne gibi 5 yıllık plan yapmamız lazım? Bu 5 yıllık plana ne yapmamız lazım? Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Ne yapmamız lazım Ümit diyebilir. Çok güzel olmaz mı? Devam ediyorum arkadaşlar. İbrahim Kahveci. Önemli bir ekonomi gazetecisi. İbrahim çok uzun süredir neyin ne olacağını anlatan bir isim. İbrahim'den de faydalanılabilir arkadaşlar. Onun özellikle mikro anlamdaki kötüleşmeyi, esnafların durumu hakkındaki fikirleri alınabilir ve ileriye dönük ne yapılacağı sorulabilir. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Ben de bilmiyordum. Sevgili İbrahim Kahveci, Allah rahmet eylesin, Türkiye'ye gelmiş en iyi maliye bakanlarından biri olan Adnan Kahveci ile bir akrabalığı varmış kendisinin. Buradan da ben de onu söylemiş olayım. Devam ediyorum. Profesör Doktor Refet Gürkaynak. Refet özellikle uluslararası çaptaki akademik yayınlarıyla bilinen bir isim. Merkez bankacılığını bilen bir isim. Amerikan Merkez Bankası Ben Bernanke'nin öğrencilerinden biri. Refet'ten faydalanabilir. Özellikle sadece Bilkent'li öğrenciler faydalanmasın Refet'ten. Refet'ten bütün Türkiye yararlansın. Niye olmasın arkadaşlar? Niye olmasın arkadaşlar? Devam ediyorum. Sevgili Uğur Gürses. Çok önemli bir ekonomist. Uğur Gürses'in özellikle bloğunu zevkle takip ediyoruz. Ama çok küçük bir kısım takip ediyor. Uğur Gürses'in fikirleri arkadaşlar sorulabilir ve aynı şekilde danışılabilir ve Uğur'un özellikle Merkez Bankası bilançosunun daha da güzelleştirilmesi ve artık sağlıklı bir konuma geçirilmesi için ne yapılması gerektiği danışılabilir Uğur'a. Akıl akıldan üstündür. Hep beraber bir araya gelerek bir şeyler yapabiliriz. Ya Özgür, biz seni biraz endişeli gördük. Yani sen neden böyle bir şey yapılmasını istiyorsun ki? Olmasın, kötü olursa sonra gelir başkaları yapar. Arkadaşlar yıllar geçiyor, zaman geçiyor ve bizim yakalamamız gereken ülkeler hızlı bir şekilde bizden uzaklaşıyor. Biraz sonra göstereceğim şeylere inanamayacaksınız. O yüzden bunun yapılması gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi bakın, buraya dediğim gibi koymadığım birçok isim olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Bu listeyi de ben önem listesine göre yapmadım. Sadece randomly. Bir akademisyen aldım, bir de piyasadan birini aldım. Bir akademisyen aldım, bir ekonomi gazetecisi aldım. Öyle yaptım. Mesela şimdi aklıma gelen isimlerden biri Profesör Doktor Cevdet Akçay. Aynı şekilde Cevdet ekonometri, istatistik anlamında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri. Cevdet Akçay'a hem ekonometrik analizler konusunda danışılabilir, hem merkez bankacılığı konusunda danışılabilir. Yani danışılacak çok insan var arkadaşlar. Bunu yapmak zorundayız. Diyeceksiniz ki Özgür, yani neden bunu yapmak zorundayız? Yani yapmazsak ne olur? Akıl akıldan üstündür deyip ortak akılla hareket etmezsek ne olur? Eksik yaparız. Eksik yaparsak eğer durum fena olur. Neden fena olur? Gelin anlatayım size arkadaşlar. Biliyorsunuz, beni izleyenler, sosyal medyadan özellikle, beni izleyenler şunu biliyor. Uzunca bir süre dedim ki asgari ücretin tek başına arttırılması hiçbir işe yaramaz. Tabii ben böyle söyleyince hem aktroller hem muhalefetin trolleri aynı anda saldırdı. İlginç bir şey. Herhalde bu Türkiye'de ikisinin aynı anda saldırdığı ilk kişilerden biri ben olabilirim. Saldırma nedenleri farklıydı tabii. Hükümet tarafında olanlar dediler ki sen nasıl asgari ücretin arttırılmasını tebrik etmezsin? Öbür tarafta sol troller dedi ki sen asgari ücretlinin yanında değilsin, sermayenin bilmem neysin, sen bu asgari ücretin artmasını istemiyorsun. Hay Allah'ım ya Rabbim. Kardeşim ne alakası var? Dediğim son derece basit diye açıkladım. Asgari ücretin artması, tek başına artması bir işe yaramıyor. İşte eğer Mehmet Şimşek başarılı olmazsa, eğer ortodoks para politikasını uygulamazsa, eğer yapısal reformları yapmazsa, o zaman ne olacak biliyor musunuz? O zaman o açlık sınırının altında kalan asgari ücret iyice kötü olmaya başlayacak. Peki Özgür, sen bu niye işe yaramayacak dedin ve bundan sonra ne olabilir asgari ücret diye? Bakın yine bir grafiği çizdireyim sizlere arkadaşlar. Buraya asgari ücretleri yazarım, yılları yazalım. Bakın gördüğünüz gibi yıllar içerisinde asgari ücret arttırıldı. Özgür, bunda ne kötülük var ki, ne güzel arttırılmış diyeceksiniz. Gelin bir de ben size Türk İş'in açlık sınırını aynı grafik üzerine çizdireyim. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı çizgi gidiyor sürekli beyazın üstünde, iyice beyazın üstünde ve beyaz çizginin üzerinde. Bu ne demek? Evet, asgari ücret artıyor ama daima açlık sınırının altında. Peki neden açlık sınırı
sınırının altında. Çünkü Türkiye enflasyon problemini çözmedi, çözmüyor. İşte o yüzden çok önemli. Eğer yoksul insanların açlık sınırı altında kalmasını istemiyorsak reform yapmak zorundayız. Bu sadece periyodik olarak 6 ayda bir asgari ücretin arttırılmasıyla olmaz. Adam akıllı ekonomi politikası uygulamamız gerekiyor. Ve akıl akıldan üstündür. Bu bir kişinin, 2 kişinin, 3 kişinin, 5 kişinin yapabileceği bir şey değil. 1000 tane uzman bir araya gelsin. Niye gelmesin? Hepsi bu vatanın evladı değil mi? Biz hepimiz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Bir de ben kendi için konuşacak olursam feci derecede hırslanıyorum. Ya kardeşim, Türkiye'nin toprağı var mı? Var. Verimli mi? Verimli. İklimi var mı? Var. 4 mevsim mi? 4 mevsim. İnsanları var mı? Var. Genç mi? Genç. İçinde bir alev var mı bu insanların? Var. Tarihi var mı bu ülkenin? Tarihi çok uzun bir süredir var. Çok uzun bir süredir var. Geniş ve zengin bir tarihimiz var mı? Var. Ya kardeşim, her şey var. Her şey var. Yani eğer Türkiye çölün ortasında bir ülke olsaydı, yukarıda böyle kızartan bir güneş, efendim tarım yok, su yok, o zaman derdim ki mazeretimiz var. Biz istesek de iyi olamayız. Ama Türkiye'nin mazereti yok. Böyle bir şey yapılabilir gerçekten. İşte bu az önce gösterdiğim asgari ücret grafiği de bunu çok güzel bir şekilde açıkladı. Ama durun, daha bitmedi. Videonun sonundaki grafik asıl her şeyi açıklayacak sizlere. Ve aynı zamanda durun, daha bitmedi. Bakın, ülkeleri biz nasıl kıyaslarız arkadaşlar biliyor musunuz? Kişi başına düşen milli gelirle kıyaslarız. Neden? Toplam milli gelirin bir önemi yok. Neden? Bak, Hindistan'ın toplam milli geliri yüksek mi? Yüksek. Pakistan'ın toplam milli geliri yüksek mi? Yüksek. Ama bu ülkelerin halkları fakir mi? Fakir. Fakir kardeşim. Fakirler ordusu. İstediği kadar Hindistan'ın nükleer bombası olsun, füzeleri olsun, uçakları olsun, tankları olsun, askeri olsun. Toplam milli geliri istediği kadar yüksek olsun. Kişi başına düşen milli geliri yükselmediği sürece, yani vatandaşları zenginleşmediği sürece aslında o ülke güçlü bir ülke değildir. Güçlüymüş gibi yapan bir ülkedir. Güçlü olmak istiyorsak kişi başına düşen milli gelirimizi arttırmamız lazım. Bakın, şimdi size bir grafik göstereceğim. Her şey o kadar açık ki bu grafikte. Ne yapacağım biliyor musunuz? Güney Kore'deki kişi başına düşen milli gelirle Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelirini çizeceğim. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başına düşen milli gelirle bir Güney Kore vatandaşının başına düşen milli geliri çizdireceğim. Çizdirelim şöyle. Efendim, tekrar dolarları koyduk, yılları koyduk. Kırmızı burada Güney Kore, beyaz da Türkiye olacak. Başladık bakın. Şöyle bir gelsin. Burada bir durun. Bakın, 1986'ya kadar Güney Kore'deki kişi başına düşen milli gelirle Türkiye'deki kişi başına düşen milli gelir birbirine çok yakın. Fark ettiniz mi? Yani aslında biz birbirimize çok yakınız. Aslında biz de onlar gibi yapabilirdik bundan sonra. Peki, devam ettiriyorum grafiği, bakalım ne oluyor. Grafik devam edince 1986'dan sonra grafik açılmaya başlıyor. Daha da açılıyor. Daha da açılıyor aradaki fark. Türkiye bir araya birazcık yukarı doğru hareket ediyor ama Türkiye onu daha sonra yapamıyor. Güney Kore arayı açıp gidiyor. Ve şu anda Güney Kore'de kişi başına düşen milli gelir 35 bin doların üzerinde. Türkiye'de 10 bin doların altında. Yani arkadaşlar, bir başka deyişle bir Güney Koreli 4 tane Türkiye bedel. Hani dünyaya bedeldik? Dünyaya bedel olabiliriz aslında. Bunu yapabilmemizin yolları var. Kitabi, matematiksel, bilimsel yolları eğer takip edersek, toplumun bütün kesimleri buna inanırsa, siyasi partiler el ele tutuşursa, böyle bir şey olabilir. Özgür, seninkisi hayal, siyasi partiler el ele tutuşmaz. Ya bunu ben hayal olduğunu biliyorum. Ama en azından birazcık. Bu böyle 0-1 gibi bir şey değil. Yani ya tutuşurlar ya tutuşmazlar diye bir şey değil. Serçe parmakları birbirine değse bile bu bile bir fark yaratır. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'ni ne kadar eleştirdiğimi siz videolarımdan biliyorsunuz. Adamların para politikasındaki yanlışları söylüyorum. Zaten emperyalist bir ülke vesaire vesaire. Ama Amerika ile ilgili güzel bir şey eğer söylenecekse o da şu olabilir. Adamlarda Cumhuriyetçi Parti var, bir de Demokrat Parti var. Bunlar birbirine rakipler ve birbirlerini sevmiyorlar. Ama hangisi iktidara gelirse gelsin, ülkenin danıştığı uzmanlar değişmiyor. Yani uzmanlara siyasi fikirlerine göre buna danışayım, buna danışmayayım demiyor. Adam eğer liyakatliyse, kadın eğer liyakatliyse, dünya çapındaysa o zaman o insana danışılıyor. Yani devlet ve hükümet Amerika'da ayrı. Böyle yapmamız lazım arkadaşlar. Aynı zamanda bakın, Amerika'da başka bir şey var sevdiğim, onu da söyleyeyim. Senato seçimleriyle arkadaşlar, başkanlık seçimleri ayrı bir şekilde yapılıyor. Böylece milletvekilleri gerçekten liderlerine o kadar bağlı değiller. Doğru neyse onu söylüyorlar arkadaşlar. Bunu yapabilmeliyiz. Bakın, ben bu Güney Kore ve Türkiye olayına baktığım zaman hafif diş gıcırdatıyorum. Yani size de böyle hırs geliyor mu bilmiyorum. Sorsan Türkiye'nin %90'ı milliyetçi. Ama bizim milliyetçilik anlayışımız farklı herhalde. Benim milliyetçilik anlayışım Türkiye'nin Güney Kore'yi yakalaması. Yakalayamadığı zaman içimde bir şey kopuyor. Ben Türkiye'nin Güney Kore'den kopmasını istemiyorum. Buradaki vahim durum şu. Bakın, artık eskiden teknoloji çok gelişmiş değildi. Ülkeler turboya takıp gidemiyorlardı. Ama artık ülkeler turboya takıp gidebilirler. Yapay zeka inanılmaz bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yapay zekaya hükmeden ülkeler diğer ülkelere hükmedecekler. Sizin istediğiniz kadar tankınız, tüfeğiniz, merminiz, askeriniz olsun. O sizi bir yere kadar götürecek arkadaşlar. Yapay zeka ve yazılım alanında ilerleme sağlayan ülkeler ciddi şekilde aradaki farkı açacak arkadaşlar. Ha tabii biz şöyle bakıyoruz. Yıllar içinde hayatımız iyileşti mi? İyileşti. Tabii ki de bugün Afrika'daki en fakir adam bile bizim padişahların aldığı sağlık hizmetinden daha iyi bir hizmet alıyor. Ama bu şu mu demektir yani? O Afrikalı ülke bizim eski imparatorluktan daha mı iyi bir ülke? Değil. O teknoloji geliştiği
için insanlar zaman içinde öyle gelişiyor. O yüzden ülkelerin birbiriyle kıyaslanması lazım arkadaşlar. İşte kıyasladım. Güney Kore neden Türkiye'ye böyle bir fark atmış? Biz kişi başına düşen milli gelirde niye 10 bin doların altındayız kardeşim? Türkiye'nin ederi 30 bin, 40 bin dolar. Yapabilir bunu Türkiye. Çölün ortasında terk edilmiş bir ülke değiliz. Verimli topraklara sahibiz. Efendim genç nüfusa sahibiz. Avrupa'nın yanı başındayız. Bunları yapabiliriz. Ben Türkiye'nin gücüne inanıyorum. Bunu daha önce size çok söyledim. Bunu şirketlere anlattığım zaman da diyorum ki bakın ciddi bir potansiyel var. Ona göre Türkiye'ye yatırım yapın diyorum. Türkiye'ye ben çok yatırım çektim kendim. Yani kendi elimden geldiği kadarıyla yabancı şirketlerle konuşarak. Yeter ki bu kapasiteyi biz kullanalım. Daha fazla şirketin geleceğini göreceksiniz arkadaşlar Türkiye'ye. Ha şimdi bir saniye. Şimdi geldik en önemli kısma. Ne olursa ne olur. Dediğim gibi Mehmet Şimşek geldi. Rasyonel ekonomi politikaları uygulayacağını söyledi. Bir, Mehmet Şimşek'in elinin kolunun bağlanmamasını dilerim. İki, eli bağlanmasın. Tek eli de bağlanmasın. Vitrin ekonomisi, makyaj ekonomisi de yapılmasın. Bakın yani ben rasyonel politikalara gideceğini umuyorum ama son birkaç böyle atama geldi ben bu videoyu çekmeden önce. Acaba makyaj ekonomisi ve vitrin ekonomisi mi olacak diye korkmadım da değil. Umarım olmaz. İnşallah olmaz. Samimiyetle söylüyorum inşallah Türkiye rasyonel ekonomi politikalarına gider. Ve umarım Mehmet Şimşek ve ekonomi ekibi mümkün olduğu kadar fazla uzmana ne düşündüğünü sorar. O uzmanların siyasete girmesine gerek yok. O insanların 1 lira para almasına bile gerek yok. Ben bedavaya yazıyorum sosyal medyadan. Mahve İlmez blogunda yazıyor. Kerim Nota sürekli olaraktan fikirlerini bildiriyor. Sevgili Haluk Merkez Bankası bilançosu ile ilgili sürekli olaraktan bilgi aktarıyor. Uğur Gülses'in blogu var yazıyor. Bunları derli toplu bir hale getirip bu olayın ucundan tutabiliriz. Umut ederim bu yapılabilir. Eğer yapılmazsa. Eğer yapılmazsa eksik kalır. Ha bir de Mehmet Şimşek'in eli kolu bağlanırsa o zaman hiç olmaz. İşte bunun olmaması durumunda Güney Kore aradaki farkı, hani Güney Kore bir örnek, A ülkesi veya B ülkesi aradaki farkı iyice açar ve biz bir daha o aradaki farkı kapatamayabiliriz. Kapatabilmemiz için yatırımları doğru yapmamız lazım. İlla şatafatlı yatırım yapmamıza gerek yok. Verimli yatırım yapmamız lazım. Murat Üçer'e verimli bir yatırımın bir ülkeyi nereye getirebileceği sorulabilir. Ne hangi ülkeler ne yaptıysa ne olacağı sorulabilir. Daral Acemoğlu en önemli ekonomistlerden biri Türkiye'den çıkmış olan. Danışılabilir ve özellikle ben Türkiye'deki ekonomistleri söyledim. Akademisyenleri ve pratisyenleri söyledim ama Türkiye dışından tabii yüzlerce başka örnek de var arkadaşlar. Bunlar yapılabilir. Peki şimdi ne olursa ne olur. Size öyle bir grafik hazırladım ki bunu çok iyi anlatacak arkadaşlar. Birincisi Mehmet Şimşek gider. Yani gittiğiniz bu çok kötü bir durum tabii. Mehmet Şimşek giderse akıl dışı politikalar uygulanır ve yapısal reformlar yapılmaz. Şimdi bunu şöyle bir durduralım. Tekrar bir getirelim ekrana. İlk önce size bir şunu söyleyeyim. Kısa vadede yapılması gerekenler var. Uzun vadede yapılması gerekenler var. Şimdi kısa vadede bu ortodoks ekonomi politikası, akıl ekonomi politikası, akıl dolu politika, rasyonel politika. Bu ne demek? Merkez Bankası'nın bağımsız olması, faiz kararlarında bağımsız olması, faizin yani illa enflasyonun üzerinde de olsun demiyorum ben ama yaklaşması belki de. Bunların yapılması lazım. Bu bir. Bunlar en azından kısa vadeyi birazcık toparlar. Tabii biz acı çekeceğiz burada çünkü bunlar yapılınca ekonomi yavaşlayacak, işsizlik biraz artacak. İşte bu acıyı mümkün olduğu kadar hafif atlatmamız gerekiyor ama kısa vadede acı çekilir. Uzun vadede iyi bir şeyler olabilmesi için. Siz hayatınızda dersine çalışmadan yüksek not alan gördünüz mü? Yani emek vermeden başarıya ulaşan gördünüz mü? Emek vermeden başarıya ulaşan sadece hırsızlardır. Onun dışında başka bir şey yoktur. Bir de şansı yaver gidenlerdir. Neyse şunu söyleyeyim. Uzun vadede yapısal reform yapılması lazım. Yapısal reform olmadan siz kısa vadede faiz arttırdım falan deseniz de işe yaramaz. Yapısal reformların ne olduğunu çok kez söyledim. Ama en başında bunun yargı reformu gelir. Yargıyı bağımsız yapalım. Hukuk ve adalet inanılmaz derecede önemli. Eğitimi dünyanın en ileri düzeydeki kriterlerine uygun yapmak zorundayız. Eğitime ideolojiyi sokmayalım. Sağ veya sol ideolojinin eğitimde yeri yok. Bir ideolojinin yeri yok. Eğitim, bilimin en son araçlarla neyi bulduysa onu çocuklara anlattığımız eğitimdir. Eğitim matematiktir. Eğitim dünya çapında evrenseldir. Benim bir sözüm var unutmayın. Evrensel olmayan milli olamaz. Evrensel olmayan bu ülkeye fayda sağlayamaz arkadaşlar. Bunu yapmamız lazım. Ancak o şekilde gelişmiş ülkeler gibi büyük bir zenginliğe kavuşabiliriz. Demek ki ne olması lazım? Mehmet Şimşek ve ekibinin ne yapması lazım? Kısa vadede rasyonel ve akıl dolu politikalar ve ortodoks politikalar ve aynı zamanda da yapısal reformlara girişilmesi lazım. Bu sadece Ekonomi Bakanlığı'nın elinde olan bir şey değil. Eğitim Bakanlığı'nın devreye girmesi lazım. Ticaret Bakanlığı'nın, en önemlisi Adalet Bakanlığı'nın ne yapması lazım? Yargı bağımsızlığını sağlayabilmesi lazım. Eğer bunlar olursa arkadaşlar Türkiye başka bir yere doğru gider. Hak ettiği yere doğru gider. Tamam o zaman anladık. Yani kısa vadede akıl dolu politika istiyoruz. Vitrin istemiyoruz. Akıl dışı politika istemiyoruz. Neymiş? Uzun vadede yapısal reformların yapılmasını ve hayata geçirilmesini istiyoruz arkadaşlar. Tamam. O zaman tekrar şimdi şu grafiğe bir kez daha bir geri dönelim. Ne göstermiştim arkadaşlar ben size? Mehmet Şimşek giderse kısa vadede akıl dışı politikalar uygulanır. Tabii Allah korusun ve yapısal reformda yoktur böyle bir durumda tabii ki de. Yok eğer Mehmet Şimşek yarım gelirse yani eli kolu bağlı gelirse o zaman vitrin ekonomisi sağlanmış olur. Vitrin ekonomisinden de ne olur?
yarım yapısal reformlar yapılabilir veya hiç yapılmayabilir. Yok eğer Mehmet Şimşek tam gelirse ve kısa vadede akıl dolu politikalar uygularsa, bir de tam yapısal reformlar eğer yapılırsa, o zaman tabii tadından yenmez. Ama yarım yapısal reformlar da yapılabilir. Tamam, şimdi bütün senaryoları önünüze koydum. Gelin ne olursa ne olacağını ben size anlatayım. Kısa vadede ne olacak, uzun vadede ne olacak onu anlatayım. Eğer Mehmet Şimşek giderse, akıl dışı politikalar uygulanırsa, yapısal reformda yoksa, kısa vadede sahte bir mutluluk sağlar ülke. Sahte bir mutluluk. Sanki herkesin işi varmış gibi, fiyatların baskılandığı bir parça, ama o sahte mutluluktan sonra uzun vadede ülke berbat bir yere çıkar arkadaşlar. Yok eğer Mehmet Şimşek yarım gelirse, vitrin ekonomisini uygularsa, makyaj ekonomisini, biraz doğrular biraz yanlışlar ve yarım yapısal reformlar yaparsa, o zaman ülke arkadaşlar acı çeker ama uzun vadede çok daha acı bir yere doğru gider. Peki eğer Mehmet Şimşek yine yarım gelirse ve vitrin ekonomisi uygularsa ama yapısal reformu hiç yapmazsa, işte o zaman Türkiye kısa vadede acı çeker, uzun vadede daha da berbat olur. Çünkü yapısal reform yoktur. Ha eğer Mehmet Şimşek tam gelirse, akıl dolu politikaları kısa vadede uygularsa, yapısal reformlara da yarım girerse, işte kısa vadedeki ortodoks akıl dolu politikalar maalesef kısa vadede bize acı verecek, dayanmak durumundayız. Ama o acıdan sonra ne olur? Ortalama bir ülke oluruz. Niye? Yapısal reformları yarım yaptığımız için. Amma ve lakin eğer Mehmet Şimşek kısa vadede tam rasyonel ve ortodoks politikaları uygulayıp bir de tam yapısal reformlara geçerse ülke, sadece Ekonomi Bakanlığı ile olmayacak tabii ki de bu olay. Bütün hükümetten bahsediyorum. Eğer böyle bir şey olursa kısa vadede çok acı çekeriz arkadaşlar. Ama uzun vadede mutlu, güçlü, inanılmaz bir Türkiye ile karşı karşıya kalabiliriz. İşte o zaman o beyaz çizgi, o kırmızı Güney Kore çizgisinin altında kalan Türkiye var ya, işte o beyaz çizgi yukarı çıkmaya başlar. O beyaz çizgi arayı kapatmaya başlar. O beyaz çizgi kırmızıya yaklaşmaya başlar. Ve o beyaz çizgi kırmızıyı geçtiği zaman da, işte o zaman da ben de ayaklarımı büyük bir mutlulukla uzatabilirim arkadaşlar. Keşke 10 yıl sonra bir video çeksem. Beyaz şöyle yukarı doğru başını kaldırmış olsa. Biz yapısal reformları yapmış olsak. Şöyle o beyaz çizgi kırmızı Güney Kore'ye doğru yaklaşsa. Bir de 20 yıl sonra bir video çeksem. O beyaz çizgi kırmızı çizgiyi kesip de yukarı doğru geçse. Tadından yenmez. Tadından yenmez. Keşke böyle bir şey olsa arkadaşlar. Ben bu videoyu çekmek istedim. Ben bu videoda ne yaparsak ne oluru size anlatmak istedim. Ben bu videoda Türkiye'nin potansiyelini kullanmamız gerektiğini söylemek istedim. Ben bu videoda akıl akıldan üstündür demek istedim. Umut ederim isteklerim olur. Bu videoyu lütfen herkese yayın. Bütün vatandaşlar bu videoyu izlesinler. Siyasetçiler izlesinler. Allah rızası için bir kez olsun bilimsel gerçeklerde bir araya gelsinler. Siyasi partiler yine olsun. Şeyi konuşsunlar. Yani siyasi olaraktan ülkenin nereye gitmesi gerektiğiyle ilgili farklı fikirleri olabilir. O konularda tartışsınlar. Ama gözünüzü seveyim, bilimsel gerçekler konusunda tartışmasınlar. 2+2 eşittir ne olduğu tartışılmaz. 4'tür. Sağcıysan da 4, solcuysan da 4, Türksen de 4, Kürtsen de 4 arkadaşlar. Kesinlikle 4 arkadaşlar. Bu tartışılmaz. Önce şu bilimsel gerçekleri bir yerine getirelim. Zaten Türkiye o zaman klasman atlar. O klasman atladıktan sonra ne kavga edecekseniz edin. Ama şu aşamada değil. Biz uzmanlar, akademisyenler, teknokratlar fikirlerimizle ve aklımızla yardımcı olalım. Pratisyenler, pratik hayatta bulunanlar, pratik tecrübeleriyle yardımcı olsun. Zenginler verdikleri vergilerle yardımcı olsun. Siyasetçiler bu ülkeye harcamalarını kısarak yardımcı olsunlar. Yardımcı olalım ve bu ülke ayağa kalksın arkadaşlar. Bu ülke bunu hak ediyor arkadaşlar. O kadar fazla bu grafikleri harcarken zaman harcadım ki şimdi bu videoyu bitirirken tekrar ekrana arkadaşlar hızlı bir şekilde o grafikler gelecek. En sonunda gösterdiğim grafik de arkadaşlar hızlı bir şekilde size bu videoyu hatırlatacak. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ve herkese izletin. Hepiniz iyi ki varsınız. Siz yine enseyi karartmayın. Ben optimist bir insanım biliyorsunuz. Evet, çok kötü şeyler var. Çok kötü şeyler oldu. Ama Türkiye iyiyi hak eden bir ülke ve iyiyi yapabilecek kapasiteye sahip bir ülke. Enseyi karartmayın. Olumlu bir mesajla bitirmiş olayım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.